geldin. Biliyorsun önümüzdeki ay Windows 10 güncellemesi kesilecek. Senin Windows 11'i kullanmak istemediğini biliyorum. Tamamıyla Linux'a geç ve artık Linux'tan devam et demiyorum. Sadece eğer Windows 11'e devam etmek istiyorsan bunu zorunda olduğun için yapma. Seçim şansı senin olsun. İyi seyirler. Dostlar selamlar. Şimdi bugün sizlerle beraber söz verdiğimiz üzere CatchOS'e geçiriyoruz dostlarım. Uzun uzun sitesini inceledim. Dediğim gibi bu video her şeyi en baştan anlatacağım ama bazı temel yerleri keseceğim. Şimdi şuraya bir link koyuyorum. Oradan gidip bu incelemenin sitesini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Götürdüğümde muhtemelen tam o saniyeye götürecek olması lazım. Onun dışında ana makinemize CatchOS kuracağız. Nasıl indirilir? Windows'ta hangi uygulama kullanılır? Nasıl yapılır? Edilir? En kolay şekilde. İlk önce CatchOS'in indirmesine başlayalım. Buradan Masaüstü Edition'ını seçiyorum. Tıklıyorum. Direct'i seçeyim. Herkes istediğini seçebilir. Ben Direct'ten indireceğim. Aracı kullanmak hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Direct olarak indirelim. Şimdi dostlar sizi onun indiği yere ışınlıyorum. Evet dostlar. Zaten siz biliyorsunuz benim hiçbir işim sıkıntısız gitmez. CatchOS'i kurduk. Kurduk derken USB'ye yazdırma işlemine kadar yaptım. OBS kayıt almamış. Bu konuda Windows'u suçluyorum arkadaşlar. Kesinlikle bana kumpas kurdular. Bir önceki videodan dolayı beni gafil avlamaya çalışıyorlar. Biz devam edelim. Abi bu kasma ne ya? Allah belanı. Arkadaşlar size aşağıda linkte bıraktığım siteye girin. Rufus'ta burada Rufus 4.9 exe'yi seçin. Tıklayın. Burada normal bir şekilde kaydete basın ve indirmeyi yapsın. Yaptıktan sonra normal Rufus'a tıklayın. Hatta ben o işlemi sizin için tekrar yapayım. Rufus'a tıklayın. Rufus açılsın. Kabul edin. Onaylayın. Böyle bir ekran bizim önümüzde gelecek dostlarım. Burada otomatik USB'yi seçecek olması lazım. Seçmezse de siz seçebilirsiniz zaten. Burada ISO yansısında kalsın. Buna dokunmayın. Burada CatchOS yani indirdiğimiz tek ISO'yu indirelim. Aça basalım. Bilgisayar korkunç kasıyor bu arada. Arkadaşlar bunu birkaç yüz kere söyledim. Tekrar söylüyorum. Eğer laptopunuz yeni bir laptopsa, eski değilse burada GPT'yi seçin. Laptopunuzun BIOS'unun Legacy ya da UEFI olduğunu öğrenmek için anakart modelinizi internette yazıp hangi seçenekten yani hangisini yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Elimde iki laptop var. Bir tanesi 2012 model MBR ile çalışıyor. Diğeri 2023 model GPT ile çalışıyor. Evet'e basalım. Rufus'un yazdırıldığı yere Rufus'a USB'miz kuruldu. Arkadaşlar şimdi hepinizin önünde sonunda Allah'ım şu işletim sisteminden kurtuluyorum ya. Hepinizin önünde şimdi dostlar burada gelelim Rufus'u kapatalım. İşimiz bitti şu an. Kayıt olarak telefonun kaydına geçeceğim. Mikrofonu falan biraz kötüleşebilir lütfen kusura bakmayın. Ne kadar sağlıklı olur inanın bilmiyorum. Fakat merak etmeyin. CatchOS'i kurduktan sonra ilk yapacağım şey OBS'i indirip kayıt almak olacak arkadaşlar. Merak etmeyin o yüzden. Şimdi oraya geçelim. Evet arkadaşlar bilgisayarımı yeniden başlattım. Telefonumu bu şekilde kurdum. Umarım sağlıklı bir kayıt alabiliriz. Bilgisayar yeniden açılırken F2'ye basacağım arkadaşlar. Çünkü bilgisayarım Monster. BIOS menüsüne bu şekilde giriyorum. Buradan Boot Manager seçeneğine geliyorum. Ok tuşlarıyla Wi-Fi USB device seçiyorum arkadaşlar. Böyle bir hata aldık. Şimdi bunu nasıl çözeceğinizi göstereyim. Arkadaşlar Administer Security Boot'a gelmemiz gerekiyor önce. Admin Security Boot kısmına gelip burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Enforce Security Boot'u disable yaptık. Şimdi F10'la kaydedelim diyelim ve çıkalım. Şimdi bunu USB'den başlatabiliyor olmamız gerekiyor şu anda. Tekrardan bilgisayar açılırken F2'ye bastım. Boot Manager'a geldim. USB'yi seçtim ve başladı arkadaşlar. Yani bu adımda da Monster'da o kurulum aşamasını nasıl etkinleştirebileceğinizi geçmiş olduk. Buradan bakın kurulum ekranı önümüze geldi. Canım telefonum netlemeye karar verirse eğer netlememeyi tercih etti. Kendi seçimi. Gerilmiyorum da. Şöyle netleyecek mi inşallah bugün? Şöyle ışığı açınca belki netler ya. Evet arkadaşlar hangi şekilde daha kaliteli kayıt alabileceğime baktım. En kalitelisi bu şekilde ışık açıkken olacak sanırım. Evet CatchOS yüklenme ekranımıza geldik arkadaşlar. Burada ilk bastım. Şu an sadece USB'den başlattım. Live'ı yüklüyor şu an. Siz de bu adımlarda başarılı olmak için dostlarım abone olup like atıp Welcome to CatchOS yazısını gördük arkadaşlar. Güzel. Ana sisteme erişiyoruz. Evet arkadaşlar CatchOS kurulum ekranına geldik. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Eğer bana kızmazsanız bakın şöyle. Linux ekranını gördüğüme çok mutluyum şu an. Dostlar şöyle yapalım. Ben tam şu yukarı bu ekrandan ana kurulum ekranına nasıl geçeceğinizin videosunu koyayım. Çünkü CatchOS'in buradaki kurulumunu bir kere yapmıştık. Size zaman kaybettirmek istemiyorum. Siz oradan izleyin. Ama ben yine de burada yapacağım işlemleri ufak ufak anlatayım. Arkadaşlar ana kurulumu
tamamlayacağım arkadaşlar. Sonrasında hatta onu nereden tamamlayacağız lan? Burada kurulum şeyi yok. Lan ben onu niye kapattım? Buradan kuracakmışız. Tamam. Arkadaşlar benim gibi eşek olmayan eğer bu Hello'yu kapatırsanız arama butonuna gelip buraya CatchOS Hello'yu tıklayabilirsiniz. Dostlar yapacağım işlemleri söyleyeyim. Buradan Wi-Fi'ye bağlanacağım. Şuradan Launch Installer kısmından evet önce bir internete bağlanmam lazım. Buradan kurulumu yapacağım. İnanın sizi daha fazla bu görüntüye maruz bırakmak istemiyorum. Kurulumu yapayım, bitireyim, OBS'i yükleyeyim. Hiçbir şey kurmadan tekrar görüntüye geleyim. Bütün kurulumu sizle beraber yapalım. Arkadaşlar Arch söylerim o anda sizin için hangisinin daha kolay olacağını söyleyip video içinde buna yer veririm. Ya da burayı önceden kesip koymuşumdur. O araya bir şeyler yapmışımdır. Sonrakinde tıklarına bütün şey çektik bari devam edelim çekmeye. Arkadaşlar burada da KDE Plazma'yı seçeceğim evet. Ya Linux'a yeni geçen arkadaşlar Hyprland'e özeniyorlar farkındayım. Güzel de bir şey öğrenip kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bugün yorumlarda bir arkadaşa cevap vermiştim. Evet buradan gerekli şeyleri yükleyelim diyor. Zaten otomatik kendi seçiyor. Ya bu sistemi seçmemin sebebi bu arkadaşlar. Her şeyi otomatik seçiyor. Bir saniye şunu bir doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar parolamı şifremi de yazdım. Şuraya gelelim. Kur seçeneğine tıklayalım. Evet. Dostlar bu kadar. Kurulum ekranı yani bunu da çekmiş oldum. Neyse zararı yok zaten. Sizin vaktinizi çalmamak için şey yapmıştım sadece. Dostlar bu bir kurulsun. Ben sonrasında tekrar sizin yanınıza geleceğim. Hatta şöyle yapalım bu kurulsun ben bilgisayar içinden OBS'i açıp o şekilde geleyim sizin yanınıza. Hadi bakalım. Dostlar selamlar. Evet sonunda karşınızdayım. CatchOS'i kurdum. Kayıt almak için OBS'i kurmam gerekiyordu hak verirsiniz ki. Bir de bir şey daha kurdum. Bana bir arkadaş yorumlarda yazmıştı. Monster kullanıyorum. Fan kontrol merkezinin entegresi bir şey bulabildin mi diye. Buldum abi. Linux'a geçen herkesin indirmesini tavsiye ediyorum. Şöyle ufak bir bilgisayar değiştirdim. Bir alt modele geçtim. Kardeşim daha iyi oyun oynasın. Eski bilgisayarımda fanı otomatik tanıyordu. Hiçbir problem yoktu bütün işletim sistemleri. Nedense abi bu sefer tanımadı. Fanlar full açık tamam ya. OBS'i indirirken bile kafam patladı artık fan sesinden. O kadar alışmışım ki oyun oynamıyorum. Ya fanlar minimumda duruyor yani otomatik olunca sistem. Neyse abi kurdum, çalıştırdım. Hem fanı otomatik ayarlıyor kendisi hem de siz manuel aç kapa yapabiliyorsunuz. O uygulamaya da geleceğim video içerisinde. Şimdi açılışımızı yaparken ilk yapacağımız şey takipçilerim beni bilir. Abi buraya geliyorsun. Önce Brave'i indiriyorsun abi. Brave Linux bak arkadaşlar yaptığım her şeyi yapın tamam mı? Çok mutlu olacaksınız söz veriyorum. Yala terminali aç yapıştır. Yes diyelim. Bu arada varsayılan olarak fişle geliyor. CatchOS bunu söylemiştim zaten. Kesinlikle bu işletim sistemini tercih etmelisiniz arkadaşlar. Buradan verilerimi alıyorum abi. Bu arada Firefox'a mailimi de girdim. Onu da söyleyeyim. Dostlar işletim sistemimizi kurduk. Terminalimizde zaten fişimiz hazır. Şuraya bir clear çekelim. Gördüğünüz üzere bütün bize öğrenmemiz gereken verileri söylüyor. Daha düşük bir ekran kartı, daha düşük bir işlemci. Bu sefer 16 çekirdekli bir işlemci kullanıyorum. Öbürü 20 idi. Muhtemelen bu da 10'a 6'dır diye düşünüyorum çekirdek sayısı. Öbürü 12'ye 8'di. 2 tane monitörüm var onları söylüyor. Tamam abi öbürü Tulpar'dı bu Abra. Belki kardeşimi dövüp geri alabilirim arkadaşlar bilgisayarı bilmiyorum bakacağız. Şimdi gelelim yapılacak işlere. 1. Arch Linux'un reposuna giderseniz internette yayın indirme rehberi var ama ben gene de paketleri sizinle teker teker yani indirme kodlarını paylaşayım. Sudo pacman çizgi büyükse çizgi needed git base level Devil. İlk başta bunu yüklüyorsunuz. Beraber sizinle yükleyelim. Buna basıyorum. Sudo parolamı yazıyorum. Mesela bunu kurduğumu varsayıyor. Şu an indirdiği için kurmuyor da. İkincisi gelip buradan bunu yapıştırıyorum. Git clone http archlinux.org/yay.git bunu kuruyorum. Halihazırda var ve boş bir dizin değil diyor. Sonrasında cd yay yani o dizine gidiyorum. Gittikten sonra make pkg boşluk kısa çizgi C. Bunu yazıp Enter'a tıkladığımda da gördüğünüz üzere yayı bu şekilde kurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Yayı Arch tabanlı bir Linux kullanacaksanız mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Buraya gelip Nvidia SMI yazıyorsunuz. Bunu yazmanızın sebebi şu. Arkadaşlar bunu bir yazıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Eğer
çok eminim ki tanıyacaktır bu arada, ama olur da ekran kartınızı tanımazsa eğer buradan tanıyıp tanımadığını öğrenebilirsiniz. Tanımadıysa eğer ilk şu komutu yapıştırıyorsunuz. Yani sistemi bir update'liyorsunuz kısaca. Gördüğünüz buradaki sudo pacman indirme komutu Nvidia Utils, Nvidia Settings. Buradaki bunu yüklerseniz de muhtemelen artık yükleyecektir yani bütün ekran kartlarınızı. Burada buna bir tekrar restart atın. Sonrasında tekrar sistemi güncelleyebilirsiniz. Şimdi yapacağımız diğer bir işlem. Tuexo Control Center'ı kurmak oldu. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Burada gördüğünüz üzere işlemcimizin, fanlarımızın, gücümüzün ne kadar güç çektiğini vesaire hepsini gösteriyor yani. Burada bu uygulamayı indirmek için şöyle. Bu indirme komutu arz tabanlar için yay boşluk kısa çizgi büyükse Tuexo do Control Center çizgi 1000. Bunu yazıp Enter'a tıkladığınızda bunu kuracak arkadaşlar. Normal standart paket derlemesini yapıp arka arkaya komut yazmayacaksınız. Hatta basalım Enter'a. Burada gene clean build yapılacak paketleri soruyor. Enter'a basıyorum. Enter'a basıyorum. Burada kendisi paketleri kuruyor. Kurulum işlemi bu şekilde. Ben buradan bir evet'e bastığımda kuracak. Bu şekilde. Zaten gördüğünüz gibi. Evet, kurduktan sonra bir reboot çekin. Muhtemelen sisteminiz tanıyacaktır. Gördüğünüz gibi fan 70'lere çıktı. Bu bilgisayarın benim içini bir açıp temizlemem gerekiyor. Bu değerler bana onu anlatıyor. Yani masaüstü terminalde çalışırken bu kadar yükseldiğine göre sıcaklık. Evet dostlar. Şimdi bak gitgide işler daha güzel bir hale geliyor. Fan uygulamamızı kurduk. Tarayıcımızı kurduk. Yani fanı istediğiniz gibi kontrol edebileceğiniz uygulamayı kurduk. Şimdi neyi kuralım? Gelin bakın şimdi ne yapacağım sizlerle. Terminali açtım. Yay, kısa çizgi, boşluk, zap. hepsi diyorum. Arkadaşlar bu da aslında çok önemli. Çünkü bunun da sorularını aldım. Bir dakika. Kanka ben oyun oynamayacak olsam da bir ton uygulama kullanıyorum. Bunların hepsinin eşdeğeri var mı gibisinden. Evet, belki hepsinin eşdeğeri olmayabilir. Fakat bazı kritik uygulamaların böyle eşdeğeri var. Şimdi evet'e basıyorum. Yaptığım şeyi göreceksiniz. Zapzap'ı az önce indirdik değil mi arkadaşlar? Zapzap'ı açıyorum. Önüme burada güzel bir uygulama açıldı arkadaşlar. Normal bir WhatsApp uygulamasıymış gibi QR kodu buraya tanıtıp WhatsApp'ınızı da kurabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada yapmamız gereken, insanlar terminalden sürekli indirme yapmak istemiyor olabilir. Biz de kendimize bir şey kuracağız. Market kuracağız bununla alakalı. Evet arkadaşlar, komutlar şu şekilde. Sudo pacman discover yazacağız. Evet diyelim. Şifremi girdim. Evet diyelim. Linux'a yeni geçmiş arkadaşlar olabilir ve bu incelemeyi söylediğimde insanların terminal kullanmaya ihtiyacı olmadan bu sistemi kullanabileceğini anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar, arama yerine keşfet yazdığınızda gördüğünüz gibi KDE Plazma'ya uygun bir mağaza bizi karşıladı. Buradan tüm uygulamalar seçeneğine gelelim. Arkadaşlar burada ihtiyacımız olan bütün uygulamalar var. Hatta ben de sizin için birkaç tane indirme yapayım. Belki de CatchOS'e geçen arkadaşların %99'un direkt indireceği uygulamayı indirelim. Steam'i indireceğim dostlar. Kura gelelim keşfet mağazamızdan. Bir de olur da Epic Games, Epic, Amazon, GOG ve Legacy Games. Bu 4 platformdaki tüm oyunlarınızı oynamak için böyle bir uygulama daha kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Heroic Games, bu saydığım platformdaki tüm oyunlarınızı içinde barındırabildiğiniz, onu da gösteririm birazdan. Barındırabildiğiniz bir uygulama. Bunu da hemen kuralım isterseniz. Kendi edit yaptığım, videolarımı editlediğim KDN Live yes abi. Editlerimi yaptığım uygulamayı indirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, indirmenizi de buradan takip edebilirsiniz. Şuraya tıkladığınızda görevlere buradan indirmeyi görüyorsunuz. Şu hızda indiriyormuş falan filan. Şimdi ben bu KDN Live'ı da Flat Hub konumundan kur diyor. Bakın buna tıkladığınızda keşfet mağazasında mağaza başka uzantılı uygulamaları da güzel bir şekilde kurmanıza imkan sağlıyor. Şimdi ama burası tamam da diyeceksin abi, keşfet mağazasını yükle indir gene terminal, hani terminale gerek yoktu. CatchOS'ın burada güzel yaptığı bir şeye parmak basmak istiyorum. Burada CatchOS paket yükleyici diye bir şey yapmış adamlar. Ben bunu CatchOS'ı incelediğim videoda anlatmıştım. Şimdi burada izninizle bir tane uygulama kuralım. Mesela ne? Arkadaşlar burada izninizle, bu arada bakın bu uygulama kurulu olduğu için üzeri çizik, fakat şöyle bir şey var. Ben OBS Studio'yu yaydan kurdum. Yani buradan kurmamış olmama rağmen uygulamayı tanıyabiliyor. Aşırı optimize yapmışlar. Helal olsun. Dediğim gibi geçen videoda da tebrik etmiştim zaten yapımcılarını. Şimdi buradan bir uygulamayı deneyelim.
KDN Live'i seçiyorum ve install'a basıyorum. Bir de burada indirmesi gereken şeyi tamam abi. Parola soruyor. Yazalım parolamızı. Parolayı neden yazdığını da söyleyeyim. Ben buna bastığım gibi şimdi o bir tane arkada bir terminal açtı. Terminale KDN Live'ın çalışması için gereken bütün paketleri yükleme komutu verdi. Aslında buradaki temel olay bu. Bakın indirmeyi tamamladı. Evet, buradan çıkabiliriz sanırım. Arkadaşlar buradan ayarlara CatchOS Hello yazıyorsunuz. Buradan uygulamalar ve iyileştirmelere geliyorsunuz. Geldikten sonra buradan sistem güncellemesine tıklıyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz. Güzel bir şifre koyun bu arada. Buradan sistemi otomatik bir şekilde güncelliyor. Yapacak bir şey yok dedim. Mesela burada başka nelerimiz varmış? Snapper desteği. Bunu ayrıca anlatacağım. Bu çünkü önemli bir olay. Bu farklı bir olay. O Snap desteğini anlatmam lazım. Çok önemli ayrıca. Oyun paketlerini kur diyor. Mesela burada ne var oyun paketlerinde? Oha, bu ne lan? 1.5 GB'lık ne kuruyor? Arkadaşlar bunun da ne olduğunu anlatayım. Baktım, araştırdım. Şu şekilde. CatchOS'ten oyun oynamak istiyorsanız bunu kurun. Çünkü neden? Oyun uyumluluk araçlarını yüklüyormuş. Şimdi ya tabii ki hatta biz buna basalım, o arkada insin. Oyun uyumluluk araçlarını yüklüyormuş. Mesela nasıl? Şöyle, tabii ki de Windows'ta olmadığımız için oyunu çalıştırmak için bazı araç gereçlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Mesela orada yukarıda Wine gördüm. Ya Windows'taki bazı şeyleri çalıştıramadığımız için bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Bütün bu sistemi bir kursun arkadaşlar. Ben sonrasında tekrardan sizi rahatsız edeyim. Bunun için bir video daha çekmem gerekiyor. Bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bu kurulumu bitirsin. Steam'e, Heroic Games'e girelim. Onları nasıl yapılandıracağınızı göstereyim sizlere. Arkadaşlar evet, kaydı başlatmayı unutup Enter'a tıkladım. Yani indirme bitmiş. Ben orada Enter'a tıkladım. Yani hani indirme bitti dedi, etkinleştirmek için Enter'a basın dedi. Bastım arkadaşlar ama kayıtta değilmişim o sırada. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şöyle yapalım. Ben bir sistemi yeniden başlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Steam gelmiş. Heroic Games gelmiş mi? Heroic Games de gelmiş. Ben bunların ikisini de açayım. Geldi zaten. Uygulama buraya geldi. Tamam, burada da Steam güncelleniyor. Arkadaşlar şu saatten sonrası normal bir Steam güncellemesi. Heroic Games'i anlatacağım. Enable diyelim. Heroic Games'i anlatacağım. Bunu ekstra anlatacağım. Steam'de de göstermek istediğim ufak bir ayar var. Şu indirmeyi yapana kadar durun, ben size şunu göstereyim. Arkadaşlar buradan kayıt ol tuşuna giriyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi 4 tane, normalde 3'tü, bunu yeni getirmişler. Alternatif login. Belki de uygulamada bir sıkıntı çıktığı için patch up amaçlı bunu getirmiş olabilirler. Biz şimdilik normal girişimizi yapalım. Buradan Epic Games'e tıklıyorum. Normal girdiğim gibi Google'u seçiyorum. Buradan Google hesabımı giriyorum. Evet arkadaşlar, telefonunuzu webcam olarak kullanırsanız bu tarz problemler yaşayabiliyorsunuz. Evet, doğrudur. Baklava ağır geldi benim hesabım. Evet diyor. Baklava ağır geldi benim hesabım. Evet, logout diyor. Steam'de açıldı, onu da göstereceğim. Arkadaşlar go to library dedim. Ya siz buradan teker teker tüm hesaplarınıza giriş yapın. Arkadaşlar bütün Epic Games bütün Epic Games oyunlarım geldi. Şimdi mesela burada herkesin bildiği bir oyun açayım. Fortnite olsun mesela. Açayım derken şöyle. Burada ekstra infoya tıklıyorsunuz. Burada Metacritic puanlarını vesaire görebiliyorsunuz. İndirme şeyleri, sistem şeyleri. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim burada bir olayımız vardı fakat o olayımız nerede? Evet. Arkadaşlar şuradan Vine'a geliyorsunuz. Burada bir sürü Vine görüyorsunuz. Yani bir sürü Proton çeşidi görüyorsunuz. Vine çeşidi görüyorsunuz. Şimdi burada size göstermek istediğim bir şey var. Size aşağıda vereceğim siteye girip protondb.com, bu arada çok da zor değil. Buraya mesela Outlast yazıyorum arkadaşlar. Bakın Outlast çıktı, 2 çıktı, 3 çıktı. Burada gümüş görüyorsun, altın görüyorsun, platin görüyorsun. Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi ondan bir bahsedeyim. Burada tıkladığımızda mesela adam ne demiş? Bak, birisi göstermiş. Demiş ki Arch Linux kullanıyormuş, kerneli buymuş, RAM'i buymuş, Nvidia sürümü olarak bunu kullanıyormuş, 3050 kullanıyormuş, bilgisayarın özellikleri buymuş ve tak oynamış. Buradan şunu anlayabilirsin. Tamam abi, bu oyun düzgün bir şekilde çalışıyor. Vesaire vesaire. Burada Proton 9.3 ile oynamış, 10 ile oynamış, bununla oynamış. Bakalım. Bakın bu adam Proton Experimental ile oynamış. Yani bizim düz hesap. Arkadaşlar bakın mesela burada adam Proton 9.0.3 ile oynamış. Bizim gelip burada Proton 9.0.3'ü mesela şu. Eğer sistem otomatik bunu çalıştırmazsa bununla çalıştırabiliyormuşuz mesela. Hani burada şartları biraz daha değiştirebiliriz. Mesela hepimizin bildiği bir oyun Cyberpunk. Geldim buraya. Cyberpunk yazdım. Cyberpunk 2077 yazdım. Arkadaşlar mesela bakın bu altınmış. Düzenleme yaptıktan
oyundan sonra çalışıyormuş. Mesela ne düzenlemesi yapmış? Adam bak adam CatchOS'te oynamış. Bizim Nvidia 580 ile oynamış. Biz hemen kendimizinkine bakalım. Nvidia SMI yazdım. Bak benimki de Nvidia 580 8207 7605. Muhtemelen o güncellemeden 3 gün önce. Yani yeni bir güncelleme gelmiş. Bakıyorum abi Proton GA Proton 10-15'te oynamış. Tamam. Ne demiş burada? Aynen tamam. Umurumda değil oynadım demiş. 2K'da oynamış. DLSS kullanmamış falan filan. Burada hani bilgileri vermiş bize. Şimdi geliyoruz abi. Burada details buna tıkladım. Burada benim install seçeneğini seçmeden önce arkadaşlar burada compatibility'ye tıkladığınızda arkadaşlar direkt o siteyi açıyormuş. Link bırakmama gerek kalmadı. Direkt buna tıklayıp açabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar buraya Wine Manager'a geliyorsunuz. Buradan artık o uyumlu olan sürümü indiriyorsunuz. Oyunu oynarken mesela library seçeneğine tıkladım. Arkadaşlar mesela ben burada bir oyunu indirmek için size örnek olsun diye göstereyim. Mesela bir oyunu indirmek için tıklıyorum. İndirilecek yer falan filan seçiyorum bunu. Wine seçeneklerini seçebilirsiniz diyor. Default olan da bırakabilirsiniz ya da Proton CatchOS, Sur Catch. Ben şu tekini seçtim mesela. Install'a tıkladım. Şu anda bu oyun iniyor. Bu bir insin. Evet arkadaşlar Epic'teki oyunumuz inmiş. Şimdi onu oynamaya geçelim. Burada ilk başta oyunu bir çalıştırmayı deneyeyim normal sizin gözünüzün önünde. Görün yani çalışıp çalışmadığını. Eğer çalışmazsa ki inşallah çalışmadığı takdirde sizle beraber o neden oyunun çalışmadığını çözmeye çalışalım. Oyunun hangi protonlarda arkadaşlar gördüğünüz üzere oyunu herkes 9.0.4 versiyonunda oynamış. Birisi Proton Hotfix'te oynamış, birisi 9.4'te oynamış falan olmuş filan olmuş. Buradan şimdi oyun çalışmadığı takdirde biz de Proton'umuz 9.4'e alıp oyunu açmaya çalışacağız. Play'e bastım. Bir şey diyeceğim. İnşallah oyun patlamaz. Yani ses olarak. Patlarsa eğer ben oyun içine girince kısacağım arkadaşlar sesi. Merak etmeyin. Tamam gençler oyunun sesini kıstım. Sıkıntı yok. Şimdi ya oyunu böyle açıp saatlerce vesaire oyun testi yapmayacağım tabii ki de oyunun çalıştığını görüyorsunuz. Kasma masma hiçbir şey yok. Ekran kartımı tanımış. Gayet net bir şekilde çalışıyor. Hatta bunu şöyle gösterebilirim size. Nvidia SMI'yi açarsanız eğer burada ekran kartımın %31'inin kullanıldığını, 6 GB RAM'den 900 MB'ının 104 Watt'tan 44 Watt'ının çekildiğini ve ekran kartı sıcaklığımın 60 derece olduğunu görebilirsiniz zaten. Yani burada gördüğünüz üzere Epic Games'teki bir oyun bizim ekran kartımızı tanıdı dostlar. Evet dostlarım Heroic Games böyleydi bu şekildeydi. Şimdi Heroic Games'ten çıkalım. Epic normal her zaman herkesin tercih ettiği Steam'e gelelim. Şimdi ben buraya parolamı şifremi yazayım şu Steam Guard koduna bakayım tekrar geliyorum maalesef webcam'de telefon. Evet arkadaşlar Steam açıldı gördüğünüz üzere bunları kapattım. Geldim açtım burada ince bir ayar göstereceğimi söylemiştim. Evet arkadaşlar Steam'e giriş yaptıktan sonra çok ufak bir ayar yapmamız gerekiyor. O da şu Steam'e tıklıyoruz Settings'e tıklıyoruz. Buradan Compatibility'ye gidiyoruz ve buradan zaten açıkmış aslında. Yani normal açıkmış. Ben de Experimental seçecektim. Fakat burada enteresan bir şey gördüm. Proton CatchOS'ı ben daha önce görmemiştim. Yani deneyebilir. Şu anda benim uyumlulukla alakalı bir sıkıntım yok. Belki kendiniz deneyip test edebilirsiniz. FPS değerleriniz nasıl olacak vesaire onları görebilirsiniz arkadaşlar. Ben de merak ettim bu. Onları yapıp görüp deneyenler arkadaşlar yorumlar kısmına yazsınlar. Burada gördüğünüz üzere bir oyunu indirmek istediğimde önce oyunu indiriyor. Sonra oyunu optimize çalıştırabilecek şekilde olan dosyaların indirmesini yapıyor. Bakın burada Linux Runtime 2.0 Solidar'ı burada benim her zaman test ettiğim bir oyun var. Onu bir açmak istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki niye bu? Çünkü abi çok az bir hafızası bastığım gibi iniyor. Bu da Allah bilir nasıl patlıyordur. Evet arkadaşlar Linux'ta oynanacak Max oyun. Bir dakika. Evet arkadaşlar görüntüyü görüyorsunuz. Linux'ta oynanacak Max oyun bu şekilde. Şimdi dur bir. Tamam. Tamam. Bunu 60'tan yukarı çekebiliyorum değil mi? Tamam 144 oldu herhalde. Şu anda VSync'i de açayım. Hadi bir şeyler açayım. Önemli değil. Tamam. Şimdi dostlar normal bir oyuna gireyim de. Evet ya oynayabildiğimi görün istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kasmadan açılmış olması. Evet. Geldi arkadaşlar FPS'im gördüğünüz üzere. Şimdi şey de diyebilirsiniz.
Lan bu zaten nasıl bir oyun? Ne bekliyordun ki? Doğru, haklısın, basit bir oyun fakat benim burada göstermek istediğim zaten 3060'ın performansı değil. Benim burada göstermek istediğim şey ekran kartını oyunlarımın tanıyor ve Linux'ta bir FPS kaybının olmaması. Eğer çok isterseniz bu işletim sistemiyle ağır bir oyun oynarım. Ne bileyim GTA 5 oynarım, RDR2 oynarım, Doom falan oynarım. Var yani. Hani benim burada göstermeye çalıştığım şey bak ekran kartını görüyor oyun. Linux'ta da gayet normal, optimize bir şekilde kullanabiliyorsun. Hatta çok isteyen arkadaşlar, evet dostlar, bu şekilde oyun oynanıyor. Gördüğünüz üzere bir sıkıntı yok. Buradan da Alt F4 ile çıkalım. Dostlar oyunların oynanabildiğini gösterdik. Şu Heroic. Dostlar oyunların oynanabildiğini gösterdik. Şimdi izninizle bir şey daha göstermek istiyorum. Bunu da sitesinden yükleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ofis uygulamalarını da indirelim. Arkadaşlar benden kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Çünkü çok akıllı olduğum için ikisini de yüklemeye çalıştım. Biz normal standart olanı yükleyelim de tamama basalım. Arkadaşlar indirmemiz bitti. Buraya gelip arama yerine Libre. Evet arkadaşlar hepsi gelmiş. LibreOffice Writer, Match, Impress, Calculator. Hatta bunu açayım. LibreOffice'i açalım. Bir de görün yani çalıştığını. Bu şekilde dostlar. Sudo emir keleş yazalım. Şunu üstten tutalım. Yeni versiyonu gelmiş bu arada. Hayır, yeni versiyonda neler yapabileceğimizi görmek ister misiniz diye soruyor. Yok abi sağ ol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Excel kullanmaya çok hakim değilim. Keza hiç de kullanmadım. İhtiyacım olan hep LibreOffice'in kullandığım uygulamalarıydı. O yüzden onu evet LibreOffice'de hallettik dostlar. İlk bölümde eğer bölümlere ayırdıysam ilk bölümde CatchOS'i Windows'tan nasıl indirip nasıl USB'ye yazdırıp gelip burada sistemi nasıl kurup gerekli uygulamaları yüklediğimizi gösterdim. Hangi programları indirmemiz gerekiyor? Oyun gereksinimleri, ofis gereksinimleri, bunun gibi şeyleri indirmiş oldum. Videomu izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki partı da kaçırma. İzlediğim videodan keyif almışsındır. Umarım bu işletim sistemini sana olabildiğince iyi anlatabilmişimdir. Gerçekten tek dileğim bu. O yüzden uğraşıyorum. Windows 10 önümüzdeki ay güvenlik güncellemelerini kesiyor. Sen de Windows 11'i sevmiyorsan hani ona mahkum kalmak zorunda değilsin. Buradaki rehberi takip edip bu işletim sistemini kurup hem insanlara I use Arch by the way diyebilirsin. Hem de gerçekten videomu izlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediysen video hoşuna gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutma. Eğer videoyu beğenmediysen de dislike atıp bana yorumlarda küfürler savurabilirsin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Öncelikle buraya kadar geldiğin için tebrik ederim. Artık sen de bizim Linux camiamızdan bir arkadaşsın. Şöyle bir konuyu açıklığa getirmek istiyorum. Bundan sonra bitiyor video. Başka anlatacağım bir şey yok. Dostum şunu söylemem gerekiyor. Snapshot denilen bir yöntem var. İstediğimizde kayıt alıp sonrasında istediğimiz kayda geri dönebildiğimiz bir yöntem. Şimdi şunu söylemek istiyorum bu konuyla alakalı. Garuda'da mesela bunu kanalımda videosunu izleyebilirsin. Şuraya koydum. Orada Snapshot sisteme entegre bir şekilde geliyordu ve güzel bir şekilde çalışıyordu. Ben videonun içerisinde Snapshot sisteminin entegre olduğunu düşünmüştüm. Fakat bu problem bende mi oldu yoksa genel olarak her yükleyen kişide mi var bilmiyorum. Maalesef bende çok uyumlu çalışmadı. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Her update aldığımızda Snapshot'ı kaydediyor. Ve bilgisayarı her açtığımızda bize grab menüsündeyken o snapshot'ı seçtiriyor. Buradan yana bir sıkıntı yok. Fakat ben bilgisayarın içinden o snapshot'lara ulaşamıyorum. Ben bunlara terminalden ulaşabiliyorum. Fakat bir GUI yani bir arayüzden ulaşamıyorum o snapshot'lara. Şöyle eğer kullanıcı isterse bilgisayarı yeniden başlattığında grab menüsünden snapshot'ını seçebilir. Ya da ben bu işlemle hiç uğraşmıyorum derse ext4'u seçebilir. Hani hangisini isterseniz. Yükümlüyüm maalesef. Farkındayım biraz karışık gibi olduğunun. Hangisini istiyorsanız onu kurun. Yani bu sizinle alakalı bir şey arkadaşlar. Nasıl isterseniz. Ben bunu sadece söylemek istedim. Çok fazla kayıt oldu. Bunu da videonun sonuna ekleyebildim maalesef. Seyir zevkiniz bozulmamış oldu. Tekrardan görüşmek üzere. Umarım keyifli bir video geçirmişsinizdir. İyi günler.